Merhaba arkadaşlar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir börek yapacağız. Böreğimin malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Hemen vakit kaybetmeden yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, 1 adet yumurta, sarısını üzeri için ayırdım, akını kullandım. 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekledikten sonra sıvı malzemelerimi hızlıca karıştırıyorum. 1 su bardağı kadar un ilavesi yaptıktan sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bu şekilde de bir müddet karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde un ilave etmeye devam ediyorum. Un miktarı kullandığımız unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebileceğinden dolayı kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Elimize yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurum iyice toparlandı. Yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu toparlamak için tezgahımın üzerine çok az miktarda un serpiştirip avucumun içerisine tekrar bastıra bastıra yuvarlıyorum. Hamuru avucumun içerisinde uzunca bir şekilde getirdim. Bir kesme aparatından yardım alarak parçalara bölüyorum. Her böldüğüm parçayı da avucumun içerisinde yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Çok büyük olmayacak şekilde mandalina boyutunda bezeler elde ediyoruz. Bütün bezelerimi tamamladıktan sonra üzerini örterek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ben de bu arada böreğimin iç harcı için hazırlıklara başladım. Uygun bir tavanın içerisine 400 gram kıymayı aldım. Kıymam suyunu bırakıp çekene kadar kavurdum. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyorum. Kısa süre bu şekilde kavuruyorum. 2 adet yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı da ilave ediyorum. Soğanlarım da iyice pişip yumuşayana kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Şimdi baharatlarımızı ilave edebiliriz. Karabiber, kimyon, toz biber ve tuz kullandım. Görmüş olduğunuz gibi iyice karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır. Soğumaya bırakıyorum. Şimdi hamurlarımızı açmak için un ve nişastayı karıştırdım. Yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişastayı iyice karıştırdıktan sonra ilk bezemi tezgahımın üzerine alarak açma işlemine başlıyorum. İlk etapta servis tabağı boyutunda açacağız. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Sizler de videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum.
Bütün hamurlarımı açtım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi birleştirme aşamasına. Bir adet açmış olduğum hamurlardan alıyorum. Üzerine bol miktarda nişasta ve un karışımından döküyorum. İkinci hamuru koyuyorum. Tekrardan aynı şekilde nişasta ve un serpiştirdikten sonra üçüncü katı koyuyorum. Bu şekilde üçerli gruplar hazırlayacağız. Bütün hamurlarımı aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz ilk üçerli grubu un serpiştirmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. İlk önce parmak uçlarımla bastırıyorum. Daha sonra oklavayla açma işlemine başlıyorum. Oklava kullanamıyorsanız aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Açabildiğiniz kadar açabilirsiniz arkadaşlar. Bu boyut yeterli olacaktır bizim için. Hemen açmış olduğum hamurun üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Bir fırçadan yardım alarak her yerine sürüyorum. Karşılıklı kenarlarını hafif şöyle üçer parmak olacak şekilde içe doğru katlıyorum. Uç kısmını da katladıktan sonra hazırlamış olduğum iç harcından bol miktarda koyuyorum. Şöyle elimle düzelttikten sonra rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Uç kısmına kadar sarıyorum. Uç kısmını da içe doğru katlayıp yağ sürüyorum ve rulomu bu şekilde sonlandırmış bulunuyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirdim. Sizler için fazla uzatmadım videoyu arkadaşlar. Diğer hamurlarımı da hazırladım. Şöyle 4 parmak kalınlığında kestim. Hemen üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Böreğimi fırına vermeden son halinde sizler için şöyle göstereyim. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Muhteşem görüntüsü ve kokusuyla böreklerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten yapmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börekli videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.